Herkese merhaba. Ben Zeynep İşman, aile ve çocuk yazarıyım. Aynı zamanda ebeveynleri bilinçlendirmek, aileyi güçlendirmek hedefiyle organizasyonlar yapıyorum, eğitim seminerleri düzenliyorum. Aslında benim işim yetişkinlerle. Ancak elbette sıklıkla çocuklarla ve gençlerle bir araya gelebilmeyi çok önemsiyorum. Onları dinlemek, onları gözlemlemek ve onları anlamaya çalışmak benim için çok kıymetli. O yüzden bugün burada olduğum için ve bu fırsat bana tanındığı için gerçekten çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Umarım ilk fırsatta bu buluşmaları, bu konuşmaları yüz yüze, gözlerinize bakarak, o enerjiyi hissederek de yapabilirim. Karşılıklı bir sohbet şeklinde gerçekleştirebiliriz umarım. Neden önemli gençlerle bir arada olmak? Çünkü gerçekten bir toplumda değişim gençlerle başlıyor. Ama elbette ki gençlerin bu değişimi yaratabilmeleri için onları gören, onları anlayabilen ve onları destekleyen ailelere ve büyüklere ihtiyacı var. Dolayısıyla bu böyle karşı cephelerde savaşan düşmanlar gibi değil, aslında kol kola girdiğimiz yetişkinlerin, toplumdaki söz sahibi insanların ve gençlerin kol kola girdiği ve tıpkı aynı takımın oyuncuları gibi birlikte hareket etmesi gereken bir süreç. İşte toplumumuzdaki değişim bu sayede başlayacak. Değişimi ve dönüşümü bu sayede görebileceğiz. Ben şimdi bugünkü konuşmamın başlığına büyük değişimler küçük adımlarla başlar dedim. Neden? Bu aslında bir motivasyon konuşması olmayacak. Şöyle düşündüm. Oldukça zor bir çağın içinden geçiyoruz. Son 2 yılımız da pandemiyle birlikte daha da zorlayıcıydı. İklim krizi kapımızı çaldı, bekliyor. Dünyadaki savaşlar malum. Ülkemizde bir ekonomik kriz var. Salgınlar keza beraberinde pek çok problemi hem fiziksel hem ekonomik hem duygusal pek çok problemi beraberinde getirdi. Eğitim sistemindeki kaygan zemin, sürekli yaşanan değişikliklerden kaynaklı geleceğe dair bir güvensizlik hissi hepimizin içinde var. Dolayısıyla bu manzaraya baktığımız zaman evet çok da parlak görünmüyor. Gençlerin çoğu ne yazık ki umutsuz ve ailelerde bir o kadar kaygılı. Fakat manzara böyleyse, hissettiklerimiz böyleyse ne yapacağız? Pes edip oturup bir şeylerin değişmesini bekleyip sürekli şikayet mi edeceğiz? Yoksa bize sunulanları kabul edip sürekli şikayetle mi geçireceğiz ömrümüzü? Yoksa hayır ben bir şey yapamam değil. Benim de etki alanım çok kuvvetli bir birey olarak, bir genç olarak ne yapabilirim? Kendi hikayemi nasıl yazabilirim ve kendi hikayemle insanlara nasıl ilham olurum? Buna mı odaklanacağız? İşte bu bakış açısı tamamen bizim sorumluluğumuzda, bizim etki alanımızda. Şimdi bu son 2 yıl özellikle pandemi bence tüm insanlığa en çok şunu öğretti. En zor koşullara bile nasıl da dayanma kapasitemiz olduğunu, nasıl da güçlü varlıklar olduğumuzu gösterdi aslında. Yani ben bu durumun içinden imkansız çıkamam deyip çok umutsuzluğa kapıldığımız, çok çöktüğümüzü hissettiğimiz anlarda dahi düşsek de nasıl ayağa kalktığımızı, evet yaralandık, evet çok zorlandık. Herkesin hikayesi farklıydı ama bir şekilde yola devam edebildik ve bugün buradayız. İşte bunu görmemizi sağladı, bu gücü görmemizi sağladı. Ve bu devrin en büyük özelliği aslında bu esnek dayanıklılık. Yani bilişsel ve duygusal olarak ne kadar esneyebilme kapasitesine sahip olduğumuzla alakalı. Çünkü belirsizlikler ve kaos çağındayız. Geleceğe dair sadece tahminler yürütebiliyoruz. Bu belirsizliklere karşı dayanıklı olabilen, istikrarla hedefine ulaşmaya çabalayan, 3 kere düşse de 5 kere kalkabilen insanlar var olabiliyor günümüzde. Dolayısıyla bu esnekliği geliştirmek
temelden başlayan, aileden başlayan bir şey çok kıymetli diye düşünüyorum. Bazı notlar aldım, izninizle onlara da bakmak istiyorum. Şimdi hayatta elbette ki her zaman pozitif ve bizi destekleyen insanlarla bir arada olmayacağız. Özellikle iş dünyasına atıldıktan sonra çokça yolumuza taş koymaya çalışan, bizi eleştiren, bizi kıyaslayan ya da görmezden gelen insanlar olacak. Fakat işte bunlara nasıl baktığımız ve burada takınacağımız tavır bence çok kilit bir nokta. Kültürümüz çok tüketime odaklı, acımasız bir kültür ve hep başarılı ve mutlu insan olma çabasında herkes. Hep sonuca bakıyor. Yani başarılı mı, başarısız mı? Mutlu mu, mutsuz mu? Oysa ki kimse o sonuca giden süreçle, kimse o yolculukla ilgilenmiyor. Aslında kıymetli olan işte o yolculukta neler olduğu. Yani o yolculukta kaç kere düştüğümüz, o yolculukta kaç kere başarısız olduğumuz, kaç kere başarılı olduğumuz ya da kaç kere mutsuz olduğumuz. Tüm bu deneyimler, tüm bu zorlanmalar bizi güçlendiriyor, bizi biz yapıyor aslında. Büyük hikayeleri alkışlamak günümüzün modası adeta. Çünkü çok görsel bir kültürün içindeyiz. Teknoloji ve sosyal medya etrafımızı sarmış durumda ve gerçekten o renkli dünyalar aslında günün sonunda bizleri demoralize ediyor. Herkes mi bu kadar mutlu, herkes mi bu kadar başarılı, bir tek ben mi bu kadar yetersizim hissine kapılmamıza neden oluyor. Oysa ki etrafta bunca motivasyon kırıcı şey varken değiştirebileceği küçücük şeyleri görebilen, küçücük adımlarla başlayıp ilmek ilmek geleceğini öğren insanların yaşadıkları süreç çok daha büyük bir başarı simgesi aslında. Ne yazık ki bu acımasız kültürün içinde işte bunlar yok olup gidiyor. Yani büyük başarıları alkışlamak işin en kolayı ama toplumda bu anlamda sayısız başarıya sahip olmuş bir sürü insan var. Bunların hikayelerini görmek, bu hikayeleri görebilmek en kıymetlisi diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu başarı odaklı, mutluluk odaklı kültürde en iyisini yapmaya çalışmayı beklersek muhtemelen hiçbir şey yapamayız. Yani şunda en iyi olacağım, bunda en iyi, hiç söylenmemişi söyleyeceğim, hiç yazılmamışı yazacağım, hiç yapılmamışı yapacağım gibi bir kaygıya girersek muhtemelen bir adım bile ilerlememiz çok zor. Bir çocuk kitabından çok sevdiğim bir alıntıyı paylaşmak istiyorum sizlerle. Diyor ki, büyük şeyleri kontrol edemediğini hissettiğinde burnunun dibindeki sevdiğin şeylere odaklan. İşte aslında bugün yapmak istediğim konuşmanın özü de bu cümlede yatıyor. Ben ne yapabilirim ki? Ben neyi değiştirebilirim ki? Demek gerçekten anlamsız. Çünkü bir kişinin bile etki alanı çok kuvvetli. Birimizin bile yaptığı şey çok fazla değişimi yaratabilir. En küçük adım da bir adımdır ve işte o büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Siz küçük bir adım atıp günün sonunda bir şeylerin değişmeye başladığını gördüğünüzde daha büyük adımları atmaya cesaret duyarsınız. Bugün sadece örneğin bir plastik kullanımına dair bir farkındalığımız ve küçücük bir davranış değişikliğimiz belki bir yılın sonunda doğaya bırakılan kilolarca plastiğin azalmasına sebep olur. Sizin bir davranış değişikliğiniz etrafınızdaki etki alanınızdaki onlarca insanın da o davranışı değiştirmesine ve yıllık tüketimin ciddi oranda azalmasına sebep olur. Ya da günlük her gün bir dostumu arayacağım, her gün bir dostumun halini hatırını soracağım diye küçücük bir karar ve bunu istikrarlı bir şekilde her gün yapmanız onlarca insanın hayatında pek çok şeyi değiştirebilir. İşte olaylara böyle bir bakış açısından baktığımız zaman aslında etki alanımızın sandığımızdan ne kadar da geniş olduğunu ve sabırla, sebatkarlıkla, kararlılıkla ve hedefe odaklanarak ve tabii ki olabildiğince pozitif bir bakış açısıyla
neleri değiştirebileceğimizi görebiliriz. Lütfen yapamayacaklarınıza değil, yapabileceklerinize odaklanın. Etki alanınızda olan şeylere bakın. Hatta belki şimdi bu akşam kağıdı kalemi elinize alın ve bir liste yapın. Ben ne istiyorum diye sorun kendinize ve bunu gerçekleştirmek için neler yapabilirim? Hemen şimdi, yarın sabah küçücük bir adım da olsa neler yapabilirim diye kendinize bir liste yapın. Bakalım o liste ne kadar geniş bir liste olacak. Ve sonra adım atın, sonra bir adım daha. Yine çok sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum. Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Harika bir yolculuk olmasını diliyorum hepiniz için. Hoşça kalın, sevgiler.